Hepinize merhaba. Yeşil Diş Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bugün sizlerle birlikte hem gösterişli hem de uzun süre kalıcılığından dolayı en çok tercih edilen hediyelik süs bitkilerinden olan Guzmanya bitkisinden bahsedeceğiz. Guzmanya cinsinin 120'den fazla türü bulunmaktadır ve bu türlerin hibritleri ve kültürvarileri vardır. Hem sukulent özellikle hem de krasula metabolizmasına sahip bir bitkidir. Krasula metabolizmasına sahip bitkiler gündüzleri stomalarını kapatır, geceleri serin ve hafif esinti olduğunda stomalarını açar ve nefes almaya başlar. Bu metabolizmaya sahip bitkilere krasula metabolizması denir. Orkideler, guzmanyalar bunlara en iyi örneklerdir. Bu yüzden guzmanyanızı akşam özellikle esintili ve ılık rüzgarlı bir yerde tutarsanız, üzerine su fısfısladığınızda onun daha hızlı bir şekilde geliştiğini göreceksiniz. Guzmanyalar tıpkı orkideler gibi ağaç üzerinde epifit bitki olarak yaşamını sürdürürler. Yani köklerini su ve besin ihtiyacını karşılamak için değil, tutunmak için kullanırlar. Bu yüzden durduk yere sürekli toprağını sulayıp ıslatmanıza hiç gerek yok. Guzmanyalar su ve besin ihtiyaçlarını yaprak aralarından karşılarlar. Yani yaprak aralarını su doldurmanız gerekmektedir. Guzmanyaların çiçek açması demek, onların ölüm sürecinin başlaması anlamına gelir. Yani bir guzmanya çiçek açıyorsa ölümü yaklaşmış demektir. Guzmanyalar ömürleri boyunca sadece bir defa çiçek açarlar ve bu güzel çiçek uzun aylar boyunca güzelliğini koruyabilmektedir. Ardından yanlarından yeni yavrular verecektir ve yaşamını yeni yavrularında devam ettirecektir. Bu süreç çok kritik bir süreçtir. Eğer guzmanya hediye olarak size geldiyse kesinlikle onu elinize alır almaz saksısını değiştirmemelisiniz. Yeni yavruların en az ana bitkinin yarısı kadar olmasını beklemelisiniz. Ayrıca istemediği veya sevmediği şartlarda guzmanyalar yeni yavrular vermez. Verse bile muhtemelen büyümeyecek ve ölecektir. Yani guzmanyalar için tıpkı orkidelerde olduğu gibi hava nemliliğinden ziyade karanlık saatlerde ortamın havadar olması çok daha önemlidir. Ancak bu şart ile dipten yeni yavrular verecektir. Guzmanyalar aynı zamanda Nisan ve Kasım aylarında filtrelenmiş güneşi, diğer aylarda ise direkt güneş almayı severler. Ancak yapraklarını güneş hafifçe ısıtmalı. Yani aşırı yakacak şekilde ısıtırsa yaprakları çok çabuk hasar görecektir. Tıpkı sulamada olduğu gibi besin vermeyi de yaprak aralarından yapmalısınız. Yani toprağı kupkuru oldukça sulamalı, yaprak aralarına su doldurmalı ve yaprak aralarına doldurulan suya ayda bir defa bitki besini katılmalıdır. Ancak eğer gece bulunduğu ortam esintili değilse veya hava gereğinden sıcak veya gereğinden daha soğuk ise bunu yapmamanızı tavsiye ediyorum. Yaprak aralarını doldurduğunuz bu suyu 3 günde bir temiz su ile değiştirmelisiniz. Eğer bitki besinli su ile doldurduysanız bu suyu 24 saat geçmeden değiştirmeli ve temiz, besinsiz su koymalısınız. Aynı zamanda yapraklarına hava eğer esintili ise, bulunduğu ortam yeterince havadar ise su fısfıslayabilirsiniz. Tıpkı sulamada olduğu gibi fısfıslayacağınız suyun içine de bitki besini katarak yapraklara bu besinli sudan fısfıslayarak gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Yaşadığı ideal ortam ısısı 18 derece ile 25 derece arasındadır. Bu sıcaklıktan daha fazla sıcak olduğunda veya daha serin olduğunda bitkinin ölüm sürecine girme ihtimali yüksektir. Hele ki toprağı ıslak ise, sıcaklı topraklar fazla nemden havasız kalırsa veya serinden dolayı ıslak toprakta kalırsa
Guzmanya öldürücü hastalıklara yakalanabilir. Eğer kışın bulunduğu ortam onun için fazla serinse kesinlikle fazla köklerinin sulamamalı, mümkün olduğunca toprağın tamamen kurumasını beklemelisiniz. Ayrıca yapraklarına kesinlikle su fısfıslamamalısınız. Yaprak aralarına doldurduğunuz ılık suyu ise birkaç saat bekledikten sonra boşaltmalısınız. Aksi takdirde mantarı hastalıklara yakalanma riski yüksek olacaktır. Ayrıca bulunduğu serin odada güneşli yaprakların ısıtması hayati derecede önem taşır. Guzmanyanın çiçekleri bozulduğunda ise çiçekleri dipten kesip atabilirsiniz. Çünkü artık varlığını ürettiği yeni fidelerde devam ettirecektir. Ancak bakımına birebir aynı şekilde devam etmelisiniz. Guzmanya çoğaltmasını ilkbahar ortalarında veya yaz sonunda yapabilirsiniz. Yaz ortalarında yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü gece sıcaklıkları 20 derecenin üstündeyken nefes almaları güçleşeceğinden dolayı bakımına dikkat etmeni ve çoğaltmayı yapmamalısınız. Fideleri çıkar çıkmaz hemen ayırmamalısınız. En az ana bitkinin yarısı kadar büyüklüğe gelmelidir. Özellikle ilkbahar aylarında gece 10 dereceden aşağı düşmediği zamanlarda ayırırsanız bence tam zamanıdır. Fideleri diktikten sonra bulunduğu yerde hava esintisi, hava akımı mutlaka olmalı. Bu yüzden pencere önüne koyarak pencereyi açık bırakabilirsiniz. Anneden ayırma zamanı geldiğinde fideleri toprağından söküp ana bitkiye bağlı olduğu yerden kesmeli, ana bitkiyi ise tekrar eski toprağına dikebilirsiniz. Çünkü bu bitkinin tekrar fide verebilme özelliği vardır. Vermese bile söküp atarsınız. Şeffaf bir kaba altına kağıt havlu koyup o havluyu hafifçe nemlendirmelisiniz. Ardından kestiğiniz fideleri o kabın içine koyup kapağını kapatmalısınız. En az 24 saat, maksimum 48 saat bekletmelisiniz. Ardından açabilirsiniz. Böylelikle hem kesik yerleri kurumuş olacaktır hem de çürüme riski daha da azalacaktır. Guzmanyanızı dikeceğiniz saksı çömlekten olursa onun için çok daha iyi olacaktır. Çünkü guzmanya çiçeği büyüdükçe ağırlaşacağından sağa sola devrilme ihtimali daha yüksektir. Eğer çömlek saksı bulamadıysanız saksının altına çakıl taşları koyabilirsiniz. Fideleri dikeceğiniz toprak karışımını ise 3 ölçü torf toprak, 1 ölçü ponza taşı veya dere kumu ya da kuvars kumu karışımı hazırlayarak onları dikebilirsiniz. Guzmanyayı direkt güneşten korumamız gereken zamanlar ilk çiçek açtığı dönem ve fidelerin yetişme dönemidir. Bunun haricinde biraz daha direkt güneşe alıştırabilirsiniz. Guzmanyaya çeşitli bitki bitleri musallat olabilir. Bu yüzden haftada bir onu banyoya götürüp duş aldırmalı veya yapraklarını temiz bir bez ile silmelisiniz. Kökten başlayan çürümeler, gövde çürümeleri veya yaprak diplerinin çürümesi tamamen fazla ve gereksiz sulamadandır. Köklerin toprakta aşırı ıslakta kalması bir süre sonra çürümeye yol açacaktır veya mantarı hastalıklara da sebep olabilir. Mantarı hastalıklarda hem gövdenin hem yaprakların bir süre sonra yumuşayıp çürümesine sebep olacaktır. Sağlıklı kalabilmeleri için bulunduğu yerin esintili ve havadar olması şart. En çok dikkat etmeniz gereken konu zaten budur. Onun haricinde yaprak bitlerine dikkat ettiğiniz takdirde çok fazla hastalık ve zararlısı bulunan bir bitki değildir. Guzmanyanın yapraklarında yarımlı olması onların tamamen yanlış toprakta olduğunu gösterir. Derhal toprağını değiştirmeniz gerekmektedir. Sormak istediğiniz bir soru olursa bunu yorumlarda belirtebilir veya Yeşil Düş Atölyesi Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz.
başka bir bitkide görüşmek üzere. Hoşça kalın.